YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Bugünkü örgü anlatımımda bu elimde görmüş olduğunuz iki şişle örülen bot patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu lastik örgü kısmını daha da uzun yaparak bunu çorap şeklinde de kullanabilirsiniz. Geriye kıvırıp da kullanabilirsiniz. Ben kısa ördüm. Bakın şu lastik örgü kısmını. Ters ve düz örgüden oluşmakta patiğim. 36, 37 ve 38 ayak numaralarına kadar olur. Diğer ayak numaraları için ilmek sayılarında 2 eksik 2 fazla yaparak artma eksiltme yapabilirsiniz. Gerekli malzemelerim şöyle 2 renk patiklik ipim var. 3 mm şişim var. Bir adet de iğneye ihtiyacımız olacak. Patiğimiz bu şekilde. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Öncelikle ilmek atarak başlıyoruz. Attığımız ilmekler hep tek ilmekler olacaklar. İpimi şöyle uzunca bıraktım. Ben ipimi boynuma takarak örüyorum. Böyle misinalı bir şiş kullandım. 2 ayrı şişle de örebilirsiniz. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. 95 adet ilmek atacağız. Daha küçük yapmak isterseniz tek ilmeklerle olacağı için 93, 91 ilmekle başlayabilirsiniz. Ya da 61, 63. Yani tek ilmekler olacak. 2'ye bölünemeyen. Daha büyük için 95, 97 bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Şimdi 95 tane ilmeğimizi atalım. Evet, 95 adet ilmeğimi şişime attım. Şimdi örmeye başlıyorum. Bakın ipim bu taraftayken burası örgümün arka yüzü olacak. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örmeye devam ediyorum. Bakın bu şekilde. İlmeği alıyorum. İpimi üzerine atıp ilmeğin içinden çıkartıyorum. Bu şekilde ters olarak örmeye devam edelim. Son bir ilmek kalınca duralım. Son ilmeğime geldim. Bakın böyle örerek geldim. Son ilmeğimi ipimi arkaya attım. Düz olarak örüyorum. Her zaman son ilmekleri düz örüyorum. İlk ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Şimdi örgümü çevirdim. Bakın düz tarafına geçtim örgümün. Şöyle alt kısmından da anlaşılacağı gibi bakın alt kısmı daha düzgün duruyor. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. En son ilmeği de düz öreceğim. Aradaki ilmekleri ters olarak örmeye devam ediyorum. Bakın ilmeğimi alıyorum. İpi üzerine atıp ilmeğin içinden çıkartıyorum. Bu şekilde ilmekleri hem örgünün arka yüzünde hem ön yüzünde ters olarak örelim ve haroşa örgüyü oluşturalım. Bu şekilde 15 diş haroşa sırası örelim. Yani patiğimizin şu kısmını oluşturmuş olacağız. Bakın. Evet, bakın sıralarımı tamamladım ben. Birlikte sayalım. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Bakın şu haroşa sıralarını sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 diş haroşa sırası ördük. Örgümüzün ön yüzünden saydık. Şimdi şöyle arka yüzüne geçiyoruz. Bakın örgümüzün arka yüzüne geçtik. Ön yüzünden saydığımızda 15 diş haroşa sırası olmuştu. Şu an örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzündeyken ilmek sayımızı 2'ye bölüyoruz. 95 tane ilmeğimiz vardı. 47 ilmek bir tarafta, 47 ilmek bir tarafta kalacak. Bir tane ilmeğimiz de ortada kalacak şekilde. Şimdi öncelikle 47 tane ilmeğimi bu şişime alıyorum. Yine aynı şekilde ters örüyorum ilmeklerimi. Örmeye devam edelim. Evet, 47 tane ilmeğimi buraya şişime örerek aldım. Şu an örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzündeyken böyle bakın pembe rengime geçiş yapacağım. Bu ipime şöyle pembe rengimi bağlıyorum.
Sonrasında bu ipimizi, şu yeşil ipimi kesiyorum. Tekrar şöyle bir kez daha bağlıyorum. Sağlam olsun. Sonrasında artık pembe rengli ipimizle devam edeceğiz. Diğer rengimizi artık bırakıyoruz ve pembe rengimize geçiş yapıyoruz. Şimdi pembe rengimi aldım. 48. ilmeğim vardı burada. Onu ters olarak ördüm. 48. ilmeğim bu. Bakın 48. ilmeğim pembe, 47 ilmeğim yeşil. Burada da 47 tane ilmeğim yeşil renkli. Burası tam orta kısmı. Bunu ters olarak ördükten sonra 2 ilmeğin ikisini birlikte yine ters olarak örüyorum. Ve örgünün ön yüzüne geçiyorum. Ön yüze geçtiğimde bakın bu ilmeğimi örmeden şişime aldım. İpim arkada. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasında diğer 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yeşil renkli 2 ilmeği düz olarak ördüm. Ve örgünün arka yüzüne geçiyorum. Buraya dikkat edelim. Örgünün arka yüzüne geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındakini ters olarak ördüm. Bakın bu ilmeğimi de yine pembe renkli ilmeğimi de ters olarak ördüm. 3 tane pembe renkli ilmeğim var. Sonrasında 2 tane yeşil renkli ilmeğimi ters olarak ördüm. Ve örgünün ön yüzüne geçiyorum. Örgümün ön yüzüne geldim. Burada ipim arkada olacak. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi bakın düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sonrasında bakın pembe renkli ilmeklerim bitti. 2 tane yeşil renkli ilmeğim var. İkisini düz olarak örüyorum. Örgünün ön yüzünde ilmekleri düz örüyoruz. 2 ilmeğin ikisini birlikte düz olarak ördüm. Örgünün arka yüzüne geçiyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Örgünün arka yüzünde ilmekleri ters örüyoruz. Bakın son pembe renkli ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sonrasında 2 tane yeşil renkli ilmeğimi ters olarak ördüm. 2, 4, 6 tane pembe renkli ilmeğim oldu. Örgümün ön yüzüne geçiyorum. Örgünün ön yüzüne geçtiğimde ipim arka tarafta olacak. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğerlerini düz örüyorum. Bakın ilmeklerin tamamını düz örüyorum. Pembe renkli. Sona geldiğimde 2 tane yeşil renkli ilmeğimin ikisini birlikte düz örüyorum. İlmek sayım 2, 4, 6, 7'ye çıktı. Şimdi buradan sonra geriye dönüyorum. Pembe renkli ilmeğimi örmeden aldım ilk. Sonrasında ters olarak örüyorum. Örgünün arka yüzünde bu ilmekleri ters örüyoruz. Pembe renkli ilmeklerimi ördüm, bitirdim. Sonrasında 2 tane yeşil renkli ilmeğimi ters olarak ördüm. Örgümün ön yüzüne geçtim. İlmek sayım 2, 4, 6, 8'e çıktı. Bakın bu şekilde. Birkaç kez daha tekrar edelim. Şimdi örgünün ön yüzündeyken ipim arkada oluyor. İlk ilmeği örmeden alıp diğerlerini düz örüyorum. Pembe renkli ilmekleri düz olarak ördüm hepsini. Bakın ilmeklerin hepsini pembe renkli ilmeklerin hepsini düz olarak ördüm. En son 2 tane yeşil renkli ilmeği düz olarak örüyorum ve örgünün
arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geçtiğimde ilk ilmeği yine her zamanki gibi örmeden alıp diğerlerini ters örüyorum. Bakın zaten ilmeklerimiz hep ters örülmüş. Arka yüzde ters örüyoruz. En son pembe ilmeğe gelene kadar ördük. Sonra buradan da 2 ilmeği pembe rengimize katıyoruz. Bakın. Ters olarak örüyoruz. Örgünün arka yüzünde hep ters örüyoruz. Şimdi örgünün ön yüzüne geçtik. İlmek sayımız hep artarak gidiyor. 2, 4, 6, 8, 10'a çıktı. Şimdi ilk ilmeği örmeden alıp örgünün ön yüzünde ilmekleri düz örüyoruz. Pembe renkli ilmeklerimi bitirdim. Sonrasında 2 tane yeşil renkli ilmeğin ikisini birlikte yine düz olarak örerek onları da buradaki ilmeklerime katmış oldum. Bakın. Bu şekilde örgünün ön yüzünde bu taraftan, arka yüzünde bu taraftan 2 ilmek 2 ilmek örerek böylece ilerleyelim. Bakın bu şekilde ortadaki pembe renkli düz ilmeklerimiz artarak ilerleyecek. En son bu tarafta 3, bu tarafta 3 tane yeşil renk ilmeğimiz kalana kadar aynı bu şekilde örmeye devam edelim. Evet, bakın bu şekilde ördüm geldim. Şimdi şu tarafta 3 tane yeşil renkli ilmeğim kaldı. Bakın bu başta. Yine aynı şekilde bu başta da 3 tane yeşil renkli ilmeğim kaldı. En son örgümün ön yüzünü ördüm geldim. Ve şimdi arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geçtiğimde burada artık şu yeşil renkli ipimi bağlayacağım. Bu pembe rengimi ise burada artık şöyle kesiyorum. Bir kez daha şöyle bağlayalım. Ve yeşil rengimle devam edeceğim artık. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. Ve geri kalan ilmeklerimi de ters olarak örmeye devam ediyorum. Şu an örgümün ters yüzündeyim. Ve renk geçişi yapıyorum bakın. Tüm ilmekleri sıra sonuna kadar örelim. Bu 3 tane yeşil ilmeğimizi de örelim. Evet, bakın bu şekilde artık ilmeklerin tamamını örmeye başlayacağız. 2 ters 2 düz lastik örgü uyguladım ben bu kısmında. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi örgümün ön yüzündeyken artık lastik örgüme geçiyorum. Kaç ilmeğim var onu sizlere bir sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51 tane ilmeğim var. Şu an örgümün ön yüzündeyim ve lastik örgümü uygulamaya başlayacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ikisini ters ördüm. Sonrasında 2 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters, 2 ilmeğimi düz. 2 ters 2 düz olarak sıra sonuna kadar gidelim. Evet, en son 4 tane ilmeğim kaldı. Onların 4'ünü de düz ördüm. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer 3 ilmeğim ters görünüyor. Bakın, onları ters örüyorum. Sonrasındaki bakın 2 ilmeğim düz. Bunları düz örüyorum. 2 ilmeğim ters. Onları ters örüyorum. 2 ilmeğim bakın düz. Onları düz örüyorum. Örgünün arka yüzünde de ilmekleri göründüğü gibi örelim. Yani yine 2 ters 2 düz şeklinde olacak. Nasıl görüyorsak o şekilde örelim. Yani örgünün ön yüzünde de arka yüzünde de 2 ters 2 düz lastik örgümüzü uyguluyoruz. İlmekleri göründüğü gibi örüyoruz. Bakın bu şekilde. Arka yüzü de yine aynı şekilde. Böyle istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edelim. Evet, bakın bu şekilde örgümün lastik örgüsünü tamamladım.
Bana bu uzunluk yeterli geldiği için burada bırakıyorum. 16-17 sıra falan ördüm ben. Şöyle şu düz örgü sıralarını sayınca. Bakın şöyle 3 parmak genişliğinde ördüm. Şimdi buradan sonra artık örgümün arka yüzüne geçtiğimde ilmeklerimi kapatacağım. Ve patiğimin örgüsünü tamamlamış olacağım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Örgümün ters yüzündeyim. Tekrar ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Böyle tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Çok sıkı kapatmayalım ilmekleri. Son bir ilmeğim kaldı. Şöyle ipimi biraz uzun keseceğim. Dikmek için kullanacağım aynı zamanda. Şöyle son ilmeğimi çekiyorum. Bakın bu şekilde patiğimin örgüsünü tamamlamış oldum. Şimdi bu ipimize iğnemizi geçirelim ve dikelim. Evet, patiğime tersini çevirerek dikmeye başlıyorum. Bakın şöyle. Bu iplerimizi tığımızla gizleyebiliriz. Tersinden şu şekilde başlıyorum. Böyle ilmeklerimi karşılıklı alarak dikmeye devam ediyorum. Böyle dikelim. Buradan şu parmak ucu kısmına kadar dikerek gelelim. Evet, bu patiğimin de dikimini tamamladım. Şöyle düz tarafını çevirelim. Bir de o şekilde görelim. Bakın bu şekilde bir görüntüsü olacak. Şimdi manken ayağıma da giydireyim ben bu patiğimi. Ayakta çok güzel duruyor bu arada. Çok rahat ve de çok kullanışlı bir bot patik modeli. Bakın bu şekilde. Bu sizinle birlikte ördüğümüz bot patik modeli. Bu da benim önceden hazırladığım bot patik modeli. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Sizlere de örmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.